YouTube'dan herkese merhabalar. Bugün elf mi çeksek? Bence elflerle ilgili video fena olmayabilir. Elf, iyidir ya elf. Ama bütün hikayeyi anlatmak da zor. Bir düşünmek lazım. Sonuçta Orta Dünya için başrollerden biri. Elf mi anlatsak ki? Bence ortak fikir ya da bir fikir birliğiyle yapılabilecek bir video bu. Gelsin, biz bir karar verelim, oradan yürürüz bence. Oho, geldiniz, hoş geldiniz. Çağırdın geldim. Elf iyidir. Elf olsun. Hatta bir de sayın. Geriye say. Evet, bugün Smeagol'un evinde elflerden bahsedeceğiz. Birçok kültürde karşımıza çıkmalarına rağmen asıl olarak görmemiz, anlamamız gereken bölge İskandinav, Anglo-Sakson ve Cermen kültürleri. Burada bir folklor öğesi, doğaüstü bir yaratıktan bahsediyoruz. Birçok tasvir, birçok anlatılış şekli var ama bizim doğal olarak baz alacağımız tasvirler hep Tolkien'in yaptıkları. O yüzden de uzun boylu, İşte güzel, akıllı, yaptıkları işlerde mahareti yüksek olarak göreceğiz. Genel olarak iyi olacaklar ama tabii ki kötü huyları olanları da olacak mutlaka. Bu şekilde biz bu elf kavramını biraz derinlemesine inceleyeceğiz. Daha sonra yapmak istediğim şey benim Orta Dünya için favori 10 elfimin geri sayımını yapacağım. Umarım çok eğleneceğiz bu videoda. Evet, sonuç olarak bahsettiğimiz bu ırk, elf ırkı Orta Dünya'daki diğer kendisiyle beraber yaşayan ırklara göre çok daha fazla üstünlüğü olan, fiziksel olarak çok daha yetenekli olan, birçok avantajı olan bir ırktan bahsediyoruz. Burada nedir? İşte ünlü Caradhras sahnesinde herkes karların içinde debelenirken ki orada bir Maiar var, Hobbit var, Numenor var. O sırada elf olan Legolas onların yanından gayet rahatça yürüyüp geçip gidiyor ve burada bir şekilde o fiziksel farklılığı gösteren net bir örnek görüyoruz. Tabii bu film versiyonu olduğu için belki biraz egzajere edilmiş olabilir ama sonuç olarak iyi bir referans. Bildiğimiz üzere elfler ölümsüz diye adlandırılıyorlar ancak eğer hayat zevklerini, keyiflerini kaçırıp işte bunları bir şekilde kederin içinde solmalarını sağlarsanız veya herhangi bir silahla yaralarsanız, etini kesebilirseniz ölüyorlar. Ama onun dışında fiziksel bütünlüğünü gittiği yere kadar koruyabilen bir varlıktan bahsediyoruz. Bunu örneklemek istersek de Frodo tek yüzüğü yok ettikten sonra artık Orta Dünya'da huzur ve barış geldiği zaman Galadriel Valinor'a geri dönmek istiyor ve bu sırada takribi olarak 7000 yaşında ki Orta Dünya'da geçirmek için gayet uygun ve gayet uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Evet, sonuçta şöyle bir şey söyleyebiliriz ki elfler Tolkien dünyasının o kurduğu Orta Dünya kurgusunun çok gayet böyle büyük bir bölümünü kültürleriyle kaplıyorlar. Çünkü hikayeleri çok, detayları çok, bilinecek şey çok ve karakterler de oldukça fazla haliyle. Sebebine gelince de tabii bu arada şöyle bir şey de var, hani değerlendirirsek güzeller, yetenekliler ve gayet efektif, yaptığı işte gayet ağırlığı olan bir kültür. Girdiği işi de iyi yapan bir kültür. Kötüsü tam kötü, iyisi tam iyi veya arada kalan da o kadar güzel bir griyle duruyor ki bir şekilde insanları çeken bir kültür. Sonuç olarak kaç kişi hani ork veya troll olayım işte ağzımdan salya aksın, pis gözükeyim gibi bir ikon yaratırken de tabii çok istenen bir pozisyon veya görüntü değil. O yüzden de elflerin bir adım öne çıkıyor olması o açıdan bence mantıklı. Tolkien dünyasına geldiğimizde ise bu başlangıçta hikayenin başında ilk olarak ortaya çıkan elfler, 6 adet elfimiz var burada. Bunlar Finve, Elve, Olve, Nove, Ingve ve Lenve olmak üzere 6 karakterimiz elf grubunun ilk üyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında onların o mutlu mesut tavırları Feanor'un Valinor'dan kovulmalarını sağlayan isyanla beraber Orta Dünya'ya yayılıyor ve buradan hikaye palazlanarak devam ediyor.
Şimdi bu noktada elflerle ilgili genel bilgimizi bu kadar vermek istiyorum. Şimdi benim kendimce düşündüğüm, benim fikrimce dizilimiyle Orta Dünya'nın en etkileyici 10 elfini saymak istiyorum sizlere. Evet, geri sayımıza başlıyoruz. Unutmayalım, bence ilk onu sayıyoruz. 10 numarada Legolas var. Mirkwood'un prensi Thranduil'in oğlu. 3. çağda Elrond'un konseyine kendi ırkını temsil etmek için katıldıktan sonra Yüzük Kardeşliği'nin bir parçası oluyor. Ve bu grubun içinde okla olan yeteneği, duyma ve görme üstünlüğüyle oldukça fayda sağlıyor bu gruba. Ve gerçekten haklı bir popülarite elde ediyor. Baktığımız vakit Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde Orlando Bloom'un canlandırdığı ve hepimizde belli izler bırakan bir karakterden bahsediyoruz. İsmi Sindarin Elfçesindeki Legolas veya Silvan lehçesindeki Legolas'ın karışımından ortaya çıkmış ve Legolas olarak anılmaya başlamıştır. Anlamı da yeşil yapraktır. Kendisi oldukça iz bırakarak Orta Dünya'yı terk etmiş bir karakterdir. İlk kez bir cüceyle bu derece yoğun bir dostluk kuran ilk elftir Gimli ile. Kendisi Aragorn'un vefatından sonra Orta Dünya'da özellikle bu macera yaşadıkları Miğfer gibi yerleri gezmiştir Gimli ile ve bir süre sonra Valinor'a, ölümsüz diyarlara dönmek istediğinde de kadim dostu Gimli'ye de teklif götürmüştür. O da onu kırmayıp kabul etmiştir ve bu şekilde Gimli ölümsüz diyarlara giden ilk ve tek cüce olarak kayıtlara geçmiştir. Dostlukları orada devam etmiştir. Listemizin 9. sırası Fingolfin'e ait. Kendisi Noldor'un 2. kralıdır. Finwë'nin en yiğit ve en kuvvetli oğludur. Finwë hatırlarsanız o ilk yaratılan elflerden. Feanor'un üvey kardeşidir. Ancak hiçbir zaman araları iyi olmamıştır. Feanor'dan dolayı bunu da belirtmekte fayda var. Kendisi 449 yıl kadar krallık yapmıştır. 1. çağın 456. yılında bu Angmar kuşatması sırasındaki çatışmada birebir de Morgoth'u duelloya davet eder ve o sırada düşerek hikayemizden ve Orta Dünya sahnesinden çekilir. İzini bırakmış önemli karakterlerdendir. Özellikle bu elflerin yaratılış hikayesinin anlatıldığı Silmarillion'da oldukça detaylı olarak bilinir. Listemin 8. sırasında Glorfindel var. Film üçlemesi çıktığında, Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi çıktığında olmadığı için bayağı bir tartışma yaratan karakterlerden. Sonuçta Frodo Amanend'e yaralandığında, o Morgul yarasını aldığında onu güvenli bölgeye taşıyan Glorfindel. Ayrıca Yüzük Kardeşliği'nin oluştuğu Elrond konseyinde Gandalf'la beraber şeref konuğu. Ayrıca bu dertle nasıl başa çıkılacağı sorulduğunda da yüzüğün Tom Bombadil'e verilmesi gerektiğini söyleyen kişi kendisi. Altın Çiçek Hanesi'nin lordu. Tasvirlere göre çok böyle güzel saçları olan güzel bir elf. Hatta altın rengi saçları denir ki hani olayın etkisi daha kuvvetlensin diye. Orta Dünya'nın gayet efektif elflerinden biri. Hatta hepimiz hatırlıyoruz, özellikle kitapta yeni çıktı. Gondolin'in düşüşünde Ciri Tronogat'ta bir Balrog'la kapışıyor. Ancak bu mücadelenin sonu her ikisi için de iyi bitmiyor. Düştüğü yerden kartalların lordu alıyor vücudunu ki hak ettiği elflere geri veriyor. Hak ettiği gibi bir merasimle gömülsün istiyorlar. Çünkü değer verilen iyi bir elf, faydalı bir elf. Ancak Valar onun kahramanlıklarının farkında olduğu için kendisini tekrar hayata döndürüyor ve kendisinin bir elçisi olarak görevlendiriyor. Bu açıdan Glorfindel aslında evet, Orta Dünya'nın bol aksiyonlu karakterlerinden. Evet, listemin 7. sırası Lee Pace'in oynanılmaz performansıyla hayata geçmiş olan, sinema perdesine geçmiş olan Thranduil.
Kendisi biliyorsunuz elflerin kralı veya orman elflerinin kralı olarak adlandırılıyor. 4. çağa kadar Mirkwood'da yaşadığı biliniyor. Daha sonrasında o da bir şekilde Orta Dünya'yı terk ediyor ve ondan sonrasında herhangi bir kayıt bulunmayan bir karakter. Dagorland muharebesinde bulunuyor. Büyük Yüzük Savaşı'nda yer alıyor babasıyla beraber. Ancak bu savaş sırasında babası Oraferi ve oraya gelen ordunun, kendilerinin oluşturduğu ordunun 2/3'ünü kaybedip bu şekilde geri döndüğü için sonraki hayatında biraz ihtiyatlı davranan bir karakter Thranduil. Kendisi bildiğiniz gibi sinema perdesindeki o yansımasıyla bayağı bir popüler oluyor. Cosplaylerde ve birçok yerde bir şekilde ona benzemeye çalışan fanları görmemiz mümkün. Hem karizmatik hem de dediğim gibi Lee Pace'in inanılmaz performansı da oldukça çarpıcı bir role bürünüyor Thranduil. Kendisinin piyasaya sürmüş çok inanılmaz ürünleri olduğu için de benim bir nebze favorim olan bir karakter. Weta Workshop'un çıkarttığı o inanılmaz postürlü harika heykeli koleksiyonumda var ama ikinci çıkan o savaş elkinin üzerinde olduğu heykel henüz aramıza katılmadı ama gördüğüm en inanılmaz, en muhteşem çalışmalardan biri. O yüzden Weta Workshop burada bir efsane yaratmış durumda. Thranduil 7 numara. Listemizin 6. sırası Gil-galad'a ait. Kendisi bildiğiniz gibi Noldor'un son yüksek kralıdır ve Elendil ile kurduğu ortak orduyla beraber Sauron'un üzerine yürümüştür. Kendisi Aeglos denen bir mızrak taşırdı ve o da havalı elflerdendir. Toy Biz'in çıkarttığı çok güzel bir action figürü vardır kendisinin. Bu son savaş zamanında Elendil ile oluşturduğu orduda Sauron'la kapışmıştır. Bu kapışmanın sonunda Sauron hem Elendil'i hem Gil-galad'ı öldürür. Ancak bu ikili Sauron'a yüzüğü kaybedeceği kadar yara vermişlerdir ve Isildur Yarımkardeşi tamamlar. Kendisinin herhangi bir eşi veya çocuğu olmadığı için Gil-galad'ın soyu bu savaşla beraber tükenmiştir ki kendisi Feanor'un soyundan gelen bir elftir. Sinema perdesine yansıyan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de Mark Ferguson tarafından canlandırılır. Evet, listemizin 5. sırasında Celeborn var. 3. çağın en bilge elflerinden biri. Martin Sotas tarafından sinemaya yansıyan üçlemede canlandırılmış bir karakterden bahsediyoruz. Kendisi Lothlorien'in lordu ve son savaş zamanında Lothlorien'i koruyan ve Dol Guldur yıkan kuvvetleri Galadriel'le yöneten kişi. Lothlorien'in lordu olduğu tarih çok net olmamakla beraber kendisi uzun süre bu bölgeyi yönetir. 4. çağda da ölümsüz diyarlara yelken açar. Birçok şehirde ve birçok bölgede Galadriel'le beraber bulunmuş, gezmiş bir karakterdir. O yüzden de Orta Dünya ile ilgili bilgisi fazla olan bir arkadaştan bahsediyoruz burada. Gümüş ağaç anlamına gelir ismi. Son derece önemli, son derece bilge bir elftir. Orta Dünya'yı süsleyen güzel karakterlerden biri olan Celeborn listemin 5 numarası. Evet, listemizin 4. sırasındayız. Burada Galadriel'i görüyoruz, Lothlorien'in lady'si. Kendisi ilk çağ ağaç yıllarında Valinor'da doğan bir karakter. Eski bir karakter, Orta Dünya'nın sağlam eldarlarından. Feanor'un yeğeni aynı zamanda. Lothlorien'in lady'si olduğu için doğal olarak Celeborn'un da eşi bildiğiniz gibi. Kendisinin birçok gücü var. O güçlerin her biri de son derece etkileyici ve sonuç getiren güçler. Birkaç örnek vermek gerekirse kehanetlerde bulunuyor ve bulunduğu kehanetler büyük bir yüzdeleri tutuyorlar. Karşısındaki karakterin aklına bir şekilde o gelecekte olacakları söyleyebiliyor. Sesini ona duyuruyor ama bunu konuşmadan yapabiliyor. İşte telekinezi yetenekleri mevcut.
uzak mesafelerle zihin yoluyla iletişim kurabiliyor karakterlerle. Bunun dışında fiziksel olarak özellikleri oldukça üst düzeyde. Çok güzel bir elf olduğu söyleniyor. Kendisi en uzun kadın elflerden biri Orta Dünya'daki. Son savaş zamanında Dol Guldur yenen, yıkan kuvvetlerin başında Celeborn'la beraber bulunuyor. Doğal olarak Celeborn gibi o da onunla beraber birçok yeri geziyor, birçok yerde bulunuyor Orta Dünya'da. Valinor'dan buraya gelmiş olan elflerin olduğu için ve bu kadar da Orta Dünya tecrübesi olduğu için oldukça bilge, oldukça zeki ve sözü dinlenen, otoritesi olan bir elften bahsediyoruz burada. Kendisi, daha önce de belirtmiştim bunu, Frodo'nun görevi bitirip yüzüğü yok etmesinden sonra ölümsüz diyarlara gittiğinde 7000 yaşında olduğu düşünülüyor ve sinema perdesine Cate Blanchett tarafından canlandırılarak gelen bu karakterin muhteşem figürleri, muhteşem heykelleri var. 4. sıramız Galadriel'e ait. Evet, listemin ilk üçüne geliyoruz. 3. sırada Rivendell'in orada olan Elrond var. Kendisi yarı elf, yarı insan biliyorsunuz. 1. çağdan 4. çağa kadar yaşamış güçlü bir elf lordu kendisi aynı zamanda. Celebrian'ın eşi, Arwen'in babası. Bir şekilde etkili yine bir elf. Çünkü Orta Dünya'da işte geçirdiği süre, yaşadıkları, tecrübe ettikleriyle birçok noktada fikri olan, ağırlığı olan bir elften bahsediyoruz. Ki hikayemizde de sık sık karşımıza çıktığını biliyoruz. Kendisi Beleriand'ın Sirion limanında doğuya burada yaşıyor. Daha sonra Beleriand'ın Fëanor'un çocukları tarafından yağmalanıp yıkılması sonucunda kendisi de esir düşüyor. Maglor, Fëanor'un çocuklarından Maglor tarafından alınıyor ve yetiştiriliyor ve bir süre sonra bir sempati uyandırıyor. Artık hani onu esirden daha ziyade kendilerinden biri olarak görmeye başlayınca da hayatı biraz daha kolaylaşıyor ve o hikayenin etkili karakteri haline gelmeye başlıyor. Kendisinin bir ikiz kardeşi var. İkisi birden tutsak düşüyorlar bu arada. Daha sonra bunlara bir seçim hakkı veriliyor. Yarı insan, yarı elf oldukları için. Kardeşi insanların tarafını seçerken Elrond elflerin tarafını seçiyor ve yüksek elf krallarından Gil-galad'ın kaptanı ve habercisi oluyor o andan itibaren. Son ittifak oluşumun içinde bulunuyor. Gri Gandalf'la çok yakın arkadaşlar. Sinema üçlemesinde de gördüğünüz gibi muhabbetleri gayet iyi. 29 Eylül 3021 eğer yanılmıyorsam Orta Dünya'dan deniz yoluyla ölümsüz diyarlara gittiği zaman o da bir daha geri gelmiyor. Yıldız kubbesi anlamına gelen bir Sindarin adı Elrond. Aynı zamanda Vilya'nın taşıyıcısı, iyi bir danışman her şeyden önce, etkili bir lider. Dediğim gibi sözü geçen, tecrübesi çok olduğu için hani birçok savaş tecrübesi olan, birçok konsey tecrübesi olan, fikirlere önem verilen bir elf. Hatta hikayede biliyorsunuz Isildur'a o yüzüğü atıp yok etmesini söyleyen de Elrond. Sauron'un, ayrıca çok önemli bir nokta, Sauron'un elflerle bir koalisyon, bir ittifak kurmak üzere denemeleri veya çabaları sırasında Sauron'a olumsuz cevap veren de Elrond. Bu açıdan da ilginç bir noktası var. Ayrıca kendisinin iyi tarafları kadar ilginç bir karanlık tarafı da var. Nedir bu? Kara büyüyle olan ilgisi, kara büyüye olan ilgisinden dolayı bir Morgul bıçağının yarasını bile iyileştirebilecek türden bilgilere sahip. O açıdan da dediğim gibi biraz fazlasıyla zengin tecrübesi olan ilginç bir karakter. Aynı zamanda bir özelliği de Saruman'ın, mesela Saruman Orta Dünya'da karşı tarafı ikna etmesiyle bilinir. Saruman'ın ikna gücüne karşı koyabilecek Galadriel, Gandalf ve Elrond olmak üzere 3 isim sayılır ve bunların arasındadır. Bu kadar çok özelliğiyle 3. sırada
Elrond var. Evet, geldik sıralamamızın 2 numarasına. Fëanor. Finwë'nin ilk eşinden olan tek oğlu. Silmaril ve Yedi Taşların yapımcısı. Aynı zamanda Tengwar alfabesini de bulan kişi. Ya da oluşturan kişi. Bu kadar katkısı varken Palantiro, Silmaril, işte Tengwar, doğal olarak 2 numarada kendisi var. Son derece yetenekli bir taş ustası, kuvvetli bir savaşçı. Doğal olarak daha başlangıçtan söylediğimiz 3 özellik zaten hikayemizde oldukça etki yaratan 3 olay. Kendisi aslında biraz soğuk bir karakter. Akrabalarıyla hiç görüşmeyen, diğer kardeşleriyle, üvey kardeşleriyle hemen hemen hiç diyalog kurmayan ve genelde tek başına takılmayı seven bir yapısı var Fëanor'un. Aynı zamanda biliyorsunuz elflerin hikayesini başlatan isyanı da biraz da Sauron'un gazıyla kendisi bir şekilde başlatıyor. Birçok yine bu karakterin de birçok yeteneği var ama en önemli olan bu metal işçiliğiyle ilgili olan yetenekleri ve zamanında Mactan diye bir karakterden öğrendiği, ders aldığı varsayılıyor. Daha sonra da kendisinin kızıyla evleniyor zaten. Hocasının kızıyla evleniyor ve 7 çocuğu oluyor Fëanor'un. Kendisi tez canlı bir karakter. Devamlı bir şeyler üretiyor. Öyle çok boş duran, ne bileyim, sakin bir karakteri yok. Çok tez canlı, devamlı yeni buluşlar, bir şeyler üretiyor. Zaten dediğim gibi ilk 3 satırda söylediğimiz şeyler hikayemizde o kadar çok karşımıza çıkan ve etkili olan konular ki yani adam bir şekilde Orta Dünya'ya, işte Valinor'a, işte birçok noktaya parmağını eline değmiş, geçmiş bir elf. Kendisi Yıldızların Altındaki Savaş veya Dagor Nuin Gliat diye anılan savaşta, ki bu savaş Morgoth ve Noldor güçleri arasında olmuştur, ölüyor ve o da Orta Dünya'daki hikayesini bu şekilde sonlandırıyor. Adı Sindarin Elfçesindeki Fëanor ve Quanya'daki Feanaro'nun karışımından oluşmuş bir isimdir. Elf ismidir. Ve kelime anlamı ateş ruhudur. Zaten bu bahsettiğimiz savaşın sonunda, daha doğrusu o savaş sırasında yaralanır. Oğulları onu bir şekilde kurtarmaya çalışırlar yaralarını iyileştirmek için, ancak ruhundaki o ateş o kadar kuvvetlidir ki yaralı Fëanor'u bitirir. O şekilde sonu gelir. İddialı bir karakterdir. O yüzden de listemizin 2 numarası kesinlikle Fëanor'undur bence. Ve gelelim listemin 1 numarasına. Az çok tahmin eden olmuştur diye düşünüyorum ama Luthien 1 numaram. Kendisi Thingol hanesinden Daeron'un flütüyle ormanda dans ederken görebileceğiniz bir karakter. Son derece naif, son derece güzel. Tolkien'in dediği kadarıyla Orta Dünya'nın en güzel elfi. Hep bir pozitif, hep bir naif, hep bir çözüm odaklı. Olaylara daha böyle yapıcı yaklaşan bir elften bahsediyoruz ki zaten kendisinin kişisel güçleri de o güzelliğinden, o parlaklıklığından geliyor ve gelişiyor. Bu noktada kendisi Orta Dünya'da elf kadınlarının ölümsüzlükten vazgeçip insanlarla evlenmeye başlaması modasının da ilk temsilcisidir. Beren'e, ormanda Beren'le karşılaşıp Beren'e aşık olmuştur. Bu hikayeyi de biliyorsunuz Beren ve Luthien hikayesinden duyabiliyoruz. Ama 1 numaraya yerleşmesinin benim için asıl sebebi, Luthien karakterini yaratırken Tolkien'in eşi olan Edith Tolkien'den esinlendiği söylenir ki benim için 1 numarayı domine etmesi için yeterli bir sebep bu. Cineuel masalını Edith Tolkien'le beraber ormanda yaptıkları yürüyüşten esinlenerek yazdığı söylenir. Aynı zamanda biliyoruz her ikisinin mezar taşlarının, Edith Tolkien'in mezar taşında Luthien, Üstad Profesör Deha Tolkien'in mezar taşının üzerinde de Beren yazar. Kendi ilişkisini, kendi hayat arkadaşını baz alarak oluşturduğu bu karakterde bana veya benim için her koşulda o listenin en tepesinde yer almasını sağlar Luthien'in. Çiçeklerin kızı anlamına gelir adı ki
adı da karakterle, çizilen karakterle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi bir buluş. Ki Tolkien'in isim bulma veya yaratma yeteneği de gerçekten bildiğimiz gibi 10 numara. Bu Beren ve Lúthien hikayesinde Aragorn ve Arwen hikayesine esin kaynağı oldu ve onun filizlenmesinde Tolkien'in kafasında yol açtığı da söylenir. Dediğim gibi Lúthien sonuçta bir Edith Tolkien esinlenmesi, Orta Dünya'nın en güzel elfi ve onun hikayesinin çıkışı Tolkien'in kendi hayat hikayesinden çıkıyorsa o zaman listemizde bir numara açık ara Lúthien. Evet, bu videoda elflerle ilgili biraz konuştuk. Ben kendi kişisel ilk onumu saydım. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalımı takip etmeyi, üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.